Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel, açık şöyle bir krem rengi ipten başlayacağız. 2 şiş örgümüz bugünkü örgümüz. Şişlerim 3,5 numara kullanacağım şiş. Siz ipinize göre uygun şiş seçersiniz. İpim şöyle orta kalınlıkta bir ip. Bebek örgülerinde, bayan yeleklerinde gayet güzel uyacak bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı izledikten sonra yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Evet arkadaşlar, modelimize başlamadan önce ben şöyle 16 ilmek aldım şişime. Bu modelde çift sayı olması gerekiyor. 2, 4, 6 diye ilmekleri almanız gerekiyor model kurmamız için. Ben şöyle 16 ilmekten başladım ve 2 sıra düz örgü yaptım. Yani haroşa oldu. Bunu model başlamadan yaptım. Bu modelle ilgisi yok yani. Şimdi modeli kurmaya başlayacağız. Modeli kurmadan modelin ilk sırası da düz örgü. Bu sırayı komple düz örüyoruz. Birinci sıramız düz örgü. Ben şöyle küçük bir örnek olsun diye hemen küçük az bir ilmek aldım. Siz de yapacağınız şeye göre yani yelek yaparsınız artık, bebek yeleği, büyük yelek. Ona göre sayılarını ayarlayıp ama çift başlamanız gerekiyor. Evet, ilk sırayı düz yaptım. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. İkinci sıramızda yine düz örgü. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz örerek devam ediyoruz. Evet. Sıra sonuna geldim. Şimdi 3. sırasındayız modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şu iki tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Arasından değil, bak şurada arasından değil, bir altından hemen şöyle bir ilmek alıyoruz. İpimizi çıkarttık oradan. İlmeği aldım. Şişimdeki 2 tane ilmeğimizi de düz ördüm. 2 ilmeğin arasından değil, bir altından ilmeğimi çıkarttım ve şişimdeki 2 ilmeği düz ördüm. Tek ilmek oldu. Yani aradan ip çıkardık ama artmadı. İkisini bir aldığımız için yine ilmek sayımız aynı. 2 ilmeğin arasından değil, bir alttan ilmeğimizi çıkarttık. Şişteki 2 ilmeğimizi düz ördük. Evet, şöyle netleştirelim. Yine 2 ilmeğin arasından değil, bir alttan ilmek çıkarttım. 2 ilmeğimi düz ördüm. 3. sıramızda modelin 3. sırası bu şekilde. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde örerek sıra sonuna gelelim. Son 2 ilmeğim kaldı. Kenar ilmekle 3. Şimdi şu 2 ilmeği atladıktan sonra arasının bir altından yine şişimi geçirdim ve bir ilmek çıkarttım. 2 ilmeğimi bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm ve 4. sıramıza geçtik. 4. sıramızda modelimiz kenar ilmek de dahil olacak. Şimdi şöyle ikili gruplar halinde ilmeklerimiz var şişemizde.
Şu ikili ilmeğin arasından, şuradan bakın şu iki tane ilmeğimiz var. Onun arasından ilmek çıkartacağız. Şu şekilde bir ilmek çıkarttım ve ikisini bir düz ördüm. Kenar ilmek biraz sıkı olduğu için evet aldım. Yine şu iki ilmeğin arasından, şimdi bir önceki sırada aranın bir altından almıştık. Bu dördüncü sıramızda sadece ilmeklerin arasından alıyoruz. İki ilmeğin arasından şöyle bakın, iki tane ilmek bıraktım. Şu aradan bir ilmek çıkarttım ve ikisini düz örerek topladım. Bu sırada da böyle oluyor arkadaşlar. Kapattım. İki ilmeğin arasından iki tane ilmek bıraktım, aradan aldım ve iki ilmeğimi düz ördüm. Yine sıradaki ikinci ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. Şöyle ikisini düz ördüm. Şimdi şuradan yine iki ilmek atladım, aradan çıkarttım ve düz ördüm. Şişimde kaldı iki tane son ilmeğim. Onu da hemen şu aradan alıyorum. Bakın şuradan boşluktan geçirdim, ilmeğimi aldım ve iki ilmeğimi de bir düz ördüm. Başta da yaptığımız gibi kenar ilmekleri de modele dahil ettik. Diğer tarafı çeviriyorum. Modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi kenar ilmeği örmeden alıyorum. Düz örgü yapıyoruz. Bu sırayı komple düz örgü yapalım. Modelimizde 2 sıra düz, ondan sonra 2 sırada da model kurumumuz var. Toplam 4 sıradan oluşuyor. Oldukça basit. Ben de size daha bir basit şekilde anlatmak istedim. Laf kalabalığı yapmadan. Son ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Diğer tarafa çevirdim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi yine düz örgü. Arkadan düz örünce önden ters ilmeklerimiz oluşacak ve modeli onun üzerine kuracağız. Daha kabarık olmasını sağlıyor. Bir kez daha modeli de kuralım, ikinci modelimizi. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzüne geldik. Burada kenar ilmeği alıyordum şişime. Şu iki ilmek, bakın sıradaki ikinci ilmeğin arasından değil, bir altından. Bir altından şöyle ilmeğimizi çıkarttık. Ve ikisini bir düz örgü yaptık. Sıradaki ikinci ilmeğin arasından değil, bir altından ilmeğimi çıkarttım ve iki ilmeğimi bir düz ördüm. Aranın bir altından yine aynı şekilde iki ilmeğin arasının bir altından ilmek çıkarttım. İki ilmeği bir düz ördüm. İki ilmeğin arasından değil, bir altından ilmek çıkarttım ve iki ilmeği de toplayıp düz ördüm. İlmek sayımız değişmiyor arkadaşlar. Evet. Son ilmeği de yine şu aradan bir altından çıkarttım. İki ilmeği bir ördüm. Sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Bakın model oluşmaya başladı.
Kenar ilmeğimi aldım. Bunda pardon, şimdi kenar ilmeği de örüyorduk bu sırada. Şu 2 ilmek başta kenar ilmek de dahil, ikinci ilmeğin şu bak 2 toplamıştık. Onun arasından şuradan şişimi geçirdim. Bir ilmek çıkarttım ve 2 ilmeği bir düz ördüm. Kenarlar biraz sıkı olduğu için zorluyor. Diğerleri daha kolay alınıyor. Evet, yine ikinci ilmeğin arasından bir altta aranın bir altından çıkarmıştık bir önceki sırada. Şimdi aradan çıkartıyoruz ikinci ilmeğin arasından. Bu sırada kenar ilmeklerimiz de dahil oluyor modele. Onları unutmayalım, model kayar yoksa. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar ikinci ilmeğin arasından daha sonra topladım. İkinci ilmeğin arasından ilmek çıkarttım. 2 ilmeği bir düz ördüm. Yine sıra sonuna geldik. 2 ilmeğim var şişte. Bu şekilde şuradan alıyorum. Bakın şu aradan şişin arasından geçirdim. Bir ilmek aldım bu tarafa. Ve 2 ilmeğimi de bir düz ördüm. Evet, model böyle arkadaşlar. Tam net görünüyor mu? Evet. Modelimiz böyle devam ediyor. Ben size biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Tam model kendini gösteriyor orada. Bunu da şöyle bir kenara bırakayım. Evet. Şöyle modelimin ilerlemiş hali. Böyle. Şöyle yan görüntüsünü de göstereyim. Arka tarafı da böyle arkadaşlar. Modelimizin arka yüzü. Burası da ön yüzü. Modelin ilerlemiş hali böyle. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Ben biraz kalın ip kullandım. Kamerada daha gösterişli olsun diye. Siz dediğim gibi istediğiniz ipten yapabilirsiniz. Gayet kolay, çabuk ilerleyen bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.